Bir Kendin Yap serisinden merhaba hepinize. Bu bölümde CVT şanzımanın bakımını yapmış olacağız. Motorumuzun kilometresine bir bakalım. 10.915 kilometrede motosikletimiz. Bu kilometreye kadar maalesef gelmek zorunda kaldım. 10.000 kilometre psikolojik sınırımdı. Fakat vakit bulamadığım için 915 kilometre geçmiş olduk bu bakımı. Şimdi beraber CVT şanzımanı açıp bir bakımı yapalım. Şimdi bu videoyu biraz farklı bir formatta yapmak istiyorum. Araya görseller koyacağım. Videoyu oldukça kısa tutmuş olacağım. Daha pratik bilgiler olsun diye, daha hızlı bir çözüm olsun diye bu şekilde bir video yapmaya çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle dekoratif kapağı sökeceğiz. Dekoratif kapağı sökmek için 2 tane klipsimiz ve 4 tane de 4 numaralı alyanla gevşetmemiz gereken civatamız var. Bunu söküp alalım bu kapağı. Evet, 4 tane civatayı ve 2 tane klips söktükten sonra şuradan çekerseniz bu klipslerinden kurtulup bu kapağı almış olacaksınız. Şimdi burada varyatör kapağını açabilmemiz için öncelikle hava filtresi kazanını sökmemiz gerekiyor. Bunun için 3 tane 8 lokma kullanacağız. Bunu söktükten sonra sökmemiz gereken bir de şu varyatör filtresinin kazanı mı diyelim artık, onu ne diyelim bilmiyorum. Orayı da almamız gerekecek. Zaten filtresini de değiştireceğiz. Şimdi onları sökelim. Şimdi filtre kazanın 3 tane 8'lik civatasını söktük. Şu an bu boşa düştü. Daha oraya tekrar geleceğiz. 4 tane yıldızımız var. Filtreyi almak için. Filtreyi de alalım. Filtrenin 3000 kilometredeki hali bu şekilde. 4000'de bir zaten düzenli değişiyor. Bayağı tozlanmış ve pislenmiş durumda. Bu filtreyi atmıyorsunuz. Biliyorsunuz sünger bir filtre bu. Bunu yıkayın. Yerine yenisini takın. Bunu öbür değiştiğinde tekrar kurduktan sonra yerine takarsınız. Şimdi şu filtrenin bu haznesini de sökeceğiz. Bunlar içinde 4 tane 4 numara alyan var. Onu da söküp alalım. Şimdi kendimize yer açabilmemiz için, bu kazanı sökmemek için, daha çok iş çıkarmayalım diye öncelikle şu hortumu kurtarıyoruz şuradan, klipslerden. Bu kazanın arkasında çamurluğa saplan 2 tane klips var. Onları çıkarıyoruz. Onlarla ilgili resim koyacağım. Kamera açısını bozmak istemiyorum çünkü. Ve burada dişlik kutusundan gelen bir havalandırma borusu var. Onu çıkartıyoruz. Bu filtre tamamen boşa düşüyor kazan ve kazanı yukarıya doğru biraz kaldırmamız yeterli olacak alan için. Şimdi onu da yapalım. Hava filtresi kazanında yukarıya doğru elimde boyacı bantı vardı. Onlarla bantladım ben. Kendime biraz çalışma alanı açtım. Bu kadar esneyebiliyor zaten. Bir sıkıntısı yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu varyatör kapağını sökmemiz için 12 tane 8'lik civata var, saplama var. Bunların katalog verisindeki değerler 12 Nm tork. Ben bir kontrol edeceğim. 12'sini de sökeceğim. Hakikaten 12 Nm torklu mu sıkılmış diye bir kontrol edeceğim. Ondan sonra kapağı da sökmeye başlamış oluruz. İşte bunun civata yerlerini falan resim olarak size koyacağım. Nerede var 12 tane, nereye sökeceğiz diye. Onlara bakmış olursunuz. Bu video biraz değişik bir formatta gidecek. Böyle mümkün olduğunca kısa tutmak istiyorum çünkü. Bütün saplamaları öncelikle bir gevşetin. Ondan sonra söküp hepsini alabilirsiniz. Totalde 12 tane olacak. Saplama boylarının hepsi aynı. Onun için hani ayırmanız ya da yerini işaretlemenize gerek yok. Evet, 12 tane saplamamızı söktük. Şimdi bu kapağı alırken bir şuradan tutabilirsiniz. Bir de şuradan. Şöyle tatlı tatlı kanırta böyle hafif. Bakın bu zaten tık diye çıktı geçti. Şimdi bu işlemi yapmadan unuttuğum bir şey vardı size söylemeyi. Bu işlemi motor soğukken yapın. Bu kapaklar alüminyum alışımlı. Çok sıcakken yapmayın bu işlemi. Ya civatayı, saplamaları yalamaya yetebilirsiniz. Başka bir şey olabilir. Kapak eğilebilir. Onun için motor soğukken, yani böyle el değecek kadar sıcaklıkta yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Hem zaten siz de daha rahat çalışırsınız. Evet, kapağı alalım. Evet, oldukça tozlu tabii içerisi. Kapağın içi temiz ama kapağın içi şaşırtıcı derecede tertemiz duruyor. Şöyle diyeyim,
Motor biliyorsunuz 11.000'de neredeyse. 10.000'e kadar varyatörle ilgili hiçbir hissiyatım olmadı. Titreme, kaçırma, performans düşüklüğü. Hiç öyle bir şey hissetmedim. Ama 10.000'i geçtikten sonra 10.500'e doğru kalkışlarda hafif artık böyle titreme hissediyordum. Büyük ihtimalle bu kasların içi tozludur bayağı ve balatalar artık yüzeyi parlamıştır. Onun dışında sistemde böyle aşırı bir toz yığını görmedim. Burayı da sökelim. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Şurada bu imalat hatası mı, başka bir şey mi bilmiyorum. Bakın şurada bir kırıklık var gibi. Görebiliyor musunuz? Onunla ilgili bir resim atarım buraya. O parça kopmuş mu, öyle mi? Ya da koptuysa o parça nerede bilmiyorum. Bu tarafta yok mesela o. Bu tarafta var ama. Sanki evet buradan bir şey kırılmış gibi. Neyse bakalım. Şimdi bu tarafı sökelim. Şimdi 2 tane varyatörü alalım. Aslında bu varyatör bu sistemin adı da CVT diye geçiyor. Şimdi ön ve arka varyatörü de sökelim. Şimdi burası 19 lokma, burası 17 lokma. Yanlış hatırlamıyorsam kataloğunda burası 75 Nm torkla sıkılı. Burası da 103 Nm torkla sıkılı. Tabii benim o kadar kuvvetli bir tork anahtarım yok. Bunu tekrar söktüğümde buradaki işaretlerine göre sıkmayı planlıyorum. Burayı da şurada pul vardı. Ben kasnağa doğru da işaretledim onu. Buradaki mavi işaretini de buraya doğru büyüttüm. Tekrar buna göre sıkmayı planlıyorum. Evet bu 17 arkadaki civatayı alalım. Burada bunun bir tane de böyle arka ormana oturduğu bir burcu var. Bu civatalarla şu an işimiz yok. Bu da 17. Bunu da puluyla beraber alalım. Bu puluyla beraber geliyor bu saplam. Evet şimdi öncelikle ön kasnağımızı alalım. Dışını. Bakın demin bahsettiğim yer şurası. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada bir kırık var. Bir parça var ama bunda da öyle bir parça yok. Bu bir üretim hatası mı ya da bu parça koptu içeride öğütüldü mü bilmiyorum, bakacağım ona. Şimdi bu kasnakta kontrol etmeniz gereken yer bakın şurada şöyle bir pah var mı artık, bir giriş çıkıntı olmuş mu? Şurada benim hafif oluşmuş artık. Bakın şu yüzeyde kayışın çalıştığı en alt nokta bu anladığım kadarıyla. Şurada hafif böyle çok hafif bir oyukluk var artık. Tabi bu kilometrede bu normal. Hani dışında yok ama dışında öyle bir oyukluk görmüyorum. Bunları şimdi yapıp sökelim hepsini. Balata spreyle temizleyelim. Bu arkada yağlayacağımız yerler var. Onları yağlayalım. Ondan sonra tekrar yerlerine takalım. Bunu ben içinden çok fazla şu an toz dökülmedi. Tork anahtarıyla sökerken ciddi şekilde toz vardı. Rüzgardan da uçuştu gitti. Bunun da içi bakın oldukça balatalar falan bayağı parlamış durumda. Bunları da alıp kayışta herhangi bir sıkıntı yok. Kayışı böyle alıp bükmeyin tabii, parçalamayın bu kayışı. Kayışın yönünde unutmayın, bakın burada zaten oklar var, onları takarken anlatacağım. Ya sistem ilginç şekilde tertemiz, hiçbir toz yok. Yani var toz da çok böyle abartılacak şekilde yok, enteresan. Kayışı şuraya koyalım. Bir de bagalara bakalım ne durumdalar. İşte yani bu kadar toz var, hani böyle abartılacak kadar bir toz yok. Burcumuz. Bakın sistemin içi de bu şekilde. Böyle çok abartılacak, hani böyle aman beni aç beni aç diyecek bir tozlanma yok. Çok ilginç şekilde gerçekten çok az toz var. Bagalar da tertemiz. Hadi bunların bir temizliğini yapalım. Şimdi bu bakım ben tamamen Zontes'in kendi servis manual'ına göre yapıyorum. Hani oradan farklı hiçbir şey yapmamış olacağım. Şimdi buradaki varyatörleri söktük. Buranın balata spreyle temizliğini yapacağım. Yani şuradaki ıvır tozu alacağım. Hatta balata spreyine bile gerek yok da gene temiz olsun.
Bu arkadaki pul. Şu öndeki pul değil, bakın şuradaki pul. Buna çok hafif, yani nasıl diyeyim size, böyle sadece elinize bulaşmış derecede bir gres yağı sürülmesini öneriyor kendi kitapçı. Bunu takarken size tekrar bilgi vereceğim. Şimdi burayı balata spreyiyle biraz temizleyelim. Biz yok dedik ama işte gene kayışın, balatanın tozu maalesef böyle akıyor. Şimdi bu bir uçsun. Benim favori temizlik ekipmanlarından bir tanesi kolonyalı mendildir. Böyle 3 harfli marketler var ya, oralardan alın. Çok güzel yağ çözer. Tertemiz yapar. Evet, burası tertemiz oldu. Çok da incelemeyin. Zaten çok kısa bir süre içerisinde tekrar toz top bir şey olacak. Kayışın tozu, balatanın tozu buraya bir şekilde işte sıvanıyor. Şimdi gidip kasnakları temizleyelim biz. Şimdi öncelikle arka varyatörü dağıtmamız gerekiyor. Bunu 46 lokmayla sökün. Bunun tork ile ilgili herhangi bir şey bulamadım. Önce bunu gevşetin. Sonra elinizle tutun. Ya da ayağınızla basın bunu. Boşluğunu alın. Bu civatayı gevşetin. Yoksa yüzünüze fırlar. Yayı oldukça sert. Şimdi bakın. Bunu ayağınızı basıp yapmanız daha sağlıklı olacak. Bu balata kasnağımız. Bu yayımız. Bu da kasnaklarımız. Şunu da ayıralım. Evet, işin en pis tarafına geldik artık. Bakın burası yağlı. Ya aslında ben bunu sökmesem bile olabilirmiş. Gayet düzgün bir şekilde. Hani sadece yağlarını şu an temizleyeceğim. Bunu da dağıtacağım. Pimlerini çıkaracağım. Şimdi her şeyi balata spreyle bir temizleyelim öncelikle. Şimdi işin pis tarafına geçmeden önce şunu bir alalım. Bunu dağıtalım. Bakın burada beşli balatamız var. Balata yüzeyleri çok parlamamış. Yani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Tabii bayağı parlamış aslında ama böyle çok korkulacak seviyede değilmiş. Ama bile titreşim yapmaya başlamış bu kilometrede. Şimdi şu sekmanları alalım. Bir tane uyduruk sekman pensesi. Ya da bir tane tornavidayla alabilirsiniz. Bunu ben Trendyol'dan almıştım. Çok komik bir meblağ. Yani çok uyduruk bir şey zaten ama işte burada iş görüyor şu an. Şimdi bir tornavida yardımıyla böyle tatlı tatlı, çok kanırtmadan. Bunu da almış olduk. Şimdi yaylara ulaştık. Şimdi yayları nasıl söküyorsunuz? Şuraya tornavidayı koyuyorsunuz. Bunları takarken biraz zorlanacağım ben, elimde ekipman olmadığı için. Şimdi bakın, bu yaylar iki yönlüler. Bu kısa olan taraf, uzun olan taraf bu tarafa geçiyor. Bunları unutmayın. Takarken de zaten tekrar bilgi veririm. Balataları da alalım. Aslında yani bunu şu an ben bu kilometrede sanki boşuna söküyormuşum gibi bir his var içimde. Gerçekten düzgün durumdalar. Şunları da alın. Takozlarını. Şimdi bunu artık geçelim temizliğine. Şu arkadaşı da temizleyeceğiz bu arada. Şimdi bakın, bu kasnakta 3 tane böyle pim var. Bu pimleri sökersek burayı da temizleyeceğiz. Bu bakımın kendi kitapçı 20.000'de bir öneriyor aslında. Yani ben arka varyatörü ne değildir diye açtım. Açmasak da olurmuş bu kilometrede. Evet, gelelim ön varyatöre. Şunu şuraya koyalım. Şimdi ön varyatörde bagaları bir kontrol edelim. Burada baga takım yönü de var. Bakın, bu dolu taraf sağ tarafa gelecek size baktığınızda. Boş taraf buraya gelecek. Bagalar falan gayet düzgün, hiç düzleşme en ufak bir şey yok. Şimdi
Şimdi dağıtacağımız kısım bu kadar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Herhalde artık görüyorsunuz. Yerim yok böyle. Bugün çok güneş, sıcak hava. Onun için böyle gölge bir yer buldum. Bir köhne bir yer. Burada yapıyorum bu işi. Bunların şimdi hepsini balata spreyle yıkıyoruz. Tertemiz bir şekilde. Sonra diziyoruz ve toplamaya geçiyoruz. Yıkama aşamasını göstermeyeceğim. İşte balata spreyle yıkıyorsunuz, o kadar. Bütün sistemi temizledik, yıkadık, kuruladık balata spreyiyle. Şu an bu şekilde önümüzde sergi halinde duruyor. Şimdi önce arka kasnaktan başlayacağız. Ön kasnakta zaten çok bir işimiz yok. Arka kasnağı toplayalım. Ve yavaş yavaş artık bu işi bitirelim. Şimdi bakın arka kasnakta buralara yağ kanalları var. Şu iki şuralara. Buralara yağ süreceğiz. Şimdi burada kullanacağınız gres yağının bir özelliği olması gerekiyor. Bu özellikle yüksek ısıda damlama değeri. Ben bunu kullanıyorum. Bu fazlasıyla bu ürünü karşılıyor. Türk bir ürün bu. Çok da pahalı bir ürün değil. Hem yüksek basınçta mukavemeti çok yüksek, hem de yüksek ısıda damlama değeri oldukça yüksek. Onun için bunu kullanıyorum ben her motosikletimde. Şimdi oralara yağımızı sürelim. Şimdi bakın buradaki yağı sürdük. Bu kanalları doldurduk. Bu yağı çok fazla abartmayın. Çünkü dışarı taştıkça sıkıntı yaşayacaksınız. Bu kadar yağ yeterli. Yani 10 binde bir açtığınız hesaba katarsanız benim motorda orijinal yağ gördünüz. Şimdi şuradaki şimlerini takalım onu. Şimleri de taktık. Şimdi artık bunun fanusunu geçireceğiz. Bu alt taraf buraya gelecek. Bunu bir hafif döndüre döndüre takarsanız bu yerine tatlı bir şekilde geçecek. Evet, yağ koruyucu kapağını da taktık. Şimdi burada ne kadar temiz çalışırsanız o kadar iyi olacak. Kasnağa da yağ bulaştırmamış olursunuz. Arka kasnakta yağlanması gereken bir yer daha var. Bu öndeki rulman yağlanmıyor da bu arkadaki iğne tipi rulman yağlanması gerekiyor. Oraya biraz yağ sürelim. Burayı da bir temizleyelim tekrar. İçini ne kadar temizlediysek de gitmemiş. Şimdi temizleyip buraya da çok fazla yağ olmamak kaydıyla tatlı bir şekilde yağ sürmemiz gerekiyor. Bu yağı buraya yedirin. Sonra fazlasını da alın. Fazlası üstünde kalmasın. Evet, bu arka kasnaklı işimiz bitti. Şimdi debriyaj balataları kısmını toplayalım. Şimdi arka debriyajı toplayacağız, balatalar kısmını. Şimdi kitapçığımda şu millere çok eser miktarda diyor. Yani çok az miktarda diyor. Yağ sürmesini öneriyoruz diyor. Şimdi oraya da yağ sürelim çok hafif bir şekilde. Evet, bakın sürdüğümüz yağ bu kadar. Sadece yüzeyi parladı. Buraya sürdüğümüz her yağ ne yazık ki tozla beraber birleşip daha kötü bir aşınmaya sebebiyet veriyor. Şimdi bu takozlarımızı da takalım. Şimdi balatalarımızı takalım. Bu yağlama işlerini her seferinde eldivenle yaparsanız hem elinize bulaşmamış olur, hem de balata yüzeylerine ya da herhangi bir yüzeye bulaştırmamış olursunuz. Şimdi bunları kapatalım. Ve yayları takalım. Şimdi yaylara bakın, dikkat ettiyseniz bu uzun tarafı buraya geliyor, kısası buraya geliyor. Ben ilk şurayı takıyorum. Sonra tornavidayla kanırtıp öbürünü takıyorum. Şimdi evet, yayları da taktık. Yayları ilk başta şu arka tarafını oturtuyorsunuz, düz kısmını. Sonra ön tarafını tornavidayla ileri doğru itip şak diye yerine oturtuyorsunuz. Şimdi bu saçın bir yönü var. Bakın burada noktaları var. Bu noktalar kısmı size bakacak. Dışarı bakacak yani. Bunu yerine oturtuyorsunuz.
Sonra bunun biliyorsunuz 5 tane sekmanı vardı. Şurada. Bir kargı burunla sekmanların ağız kısmı noktaya bakacak. İşte bunu arka varyatöre takmadan önce bu balataları ince bir toz zımparasıyla sadece şu parlayan yüzeylerini almamız gerekiyor. Şimdi onları da alalım. Burada almayacağım ama onu, çünkü toz uçacağı için uzak bir yerde alacağım. Şimdi buraları da toz zımparayla yüzeylerini aldık, parlamış yüzeylerini. Şimdi şurada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ellerim sürekli yağın içinde ya da tozun içinde, pisliğin içinde. Dolayısıyla balataların yüzeyine yağ bulaştırmak istemiyorum bir daha. Onun için böyle bir tane boyacı bantıyla şunu birkaç tur dönerseniz. Şimdi bakın, böyle 2 tur dönmeniz yeterli. Çünkü elim sürekli yağın içinde olduğu için balata da yağ emiyor. Tekrar söküp temizlemeniz gerekiyor ya da ufak bir zımparala yapmanız gerekiyor. Onun için bu şekilde tertemiz taktıktan sonra üstünden sökeceğiz. Evet, şimdi arka varyatörümüzü topluyoruz artık. Arka varyatörle işimiz bitti. Aslında işin çok büyük bir kısmı bitmiş oldu. Şimdi burada bunun bakın bir dişi var. Bu diş buraya oturacak. Ona göre takarsınız. Sonra şu somunu tutturuyoruz. Hadi gelin bakın beraber yapalım. Kamera da ortada, nasıl yapabileceğimi bilmiyorum ama. Bunu birkaç diş sıkın ki diş sıyırıp atmasın. Şimdi bakın, sarı yer burada. Öbür sarı yer de bu tarafta. Şimdi onu sıkalım tekrar. Bunun tork değeriyle ilgili bir değer bulamadım. Evet. Bu yeterli oldu benim için. Ama buradaki değere tekrar ulaştı bu. Evet, arka varyatörle tamamen işimiz bitti. Bunu topladık, temizledik. Şimdi öne geçelim. İşte bu açılar nasıl oluyor size bilmiyorum ama şimdi bagalarımızı yönü şu şekilde olacak. Bakın, kalın tarafı sağa bakacak, ince tarafı sola bakacak. Şimdi bu şekilde 8'inde dizelim. Bunları hiçbir şekilde yağlamıyorsunuz. Buraya asla yağ konmuyor. Belki yüksek ısıya dayanıklı silikon yağı olabilir. Genel itibariyle CVT tamamen kuru çalışan bir sistem. Bunlara da yağ sürmüyoruz. Kızaklarımıza. Kızakların şu üçgen tarafı yukarı bakıyor. Şu alt kısmı, yuvarlak kısmı da aşağıya bakıyor. Bunlar tabii zaman içerisinde bozuluyor. Yani bende çok öyle bozulma yok. Şangır şangır bir ses yok. Bakın, biraz tabii artık 10 bin, 11 bin kilometrede bu ses normal. Belki 20 binde kızakların değişmesi gerekebilir. Bagalar da tabii ki değişebilir. Şimdi bu ön varyatörün kapağında herhangi bir şey yapmıyoruz zaten. Bunu temizledik, koyduk yerine. O hazır takılacak. Şimdi bu ön varyatörün en arkasında olan crank miline takılan pul. Şimdi bu pula şey diyor tekrar kitapçığında, eşdeğer şekilde yağ sürülmesini tavsiye ediyoruz diyor. Bu da ne demek? Sadece yüzeyi parlayacak kadar bir yağ demek yani. Bir o. İkincisi de bu ön mil var ya bizim. Burcumuz yani. Bu burcun ortasına da tekrar, bakın ortasında bir kanal var, bunun boşluk var. Oraya da eşdeğer şekilde yağ sürülmesi diyor. Bunu hemen takacağım. Bu bile fazla oldu hatta. Bunun fazlasını biraz alalım. Bakın bu kadar yağlı bu. Sadece parlayacak şekilde bunu yerine takayım ki toz olmasın. Bakın, bunun içinde çok ince bir katman sadece sürdüm. Hatta şurası fazla bile olmuş. Orayı biraz alalım. Evet, artık tekrar motorun yanına geçelim.
Evet, motorumuzun yanına tekrardan geldik. Umarım aynı açıyı yakalamışımdır size. Araba geçsin. Şimdi o pulumuzu taktığımızı söylemiştim hatırlıyorsanız. Hafif yağlayıp taktık. Şimdi önce ön kasnağın arka kısmını takalım. Şimdi bu ön burcun sağ ve solu yok. Hani böyle panik olmayın ne tarafa diye takılacak diye. Bu tamamen yağsız çalışıyor biliyorsunuz. Sadece ortasında yağ var. Arka bagaları dağıtmadan yerine oturttuk, evet. Şimdi arka kasnağımızı da oturtalım yerine. Şimdi arka kasnağı takarken yapmamız gereken bir hamle var. Bunu önce arka kasnağın arasına sıkıştırmak. Arka kasnak biliyorsunuz hareketle açılıyor. Onu göstereceğim şimdi burada. Şimdi arka kasnağımız şuradan tutup şöyle tutup sağa doğru çevirirseniz bakın burada açılıyor arası. Şimdi orasına kayışı sıkıştıracağız. Şimdi kayışı kontrol ettim. Kayışta herhangi bir deformasyon yok. Tabii ki yıpranma var 11.000 kilometrede. Böyle acil değiştirilecek bir ürün değil. Kendi servis bakım periyodu da zaten 20.000'de bir diyor. Şimdi bunu takalım. Şimdi bunu biraz kayışı araya sıkıştırdım ben. Tabii kasnağı açmam çok zor oluyor. Evet, bunu yerine taktık. Bunu da kurtarır bu zaten. Olmadı biraz daha açarız yerinde. Şimdi şuradaki fazlalık yağ silelim. Ön kasnağımızı takalım. Şimdi burada bunu yapmam amacımız şu. Eğer kayış en aşağıda olursa bu ön kasnakta siz bunu sıktığınızda kayışı sıkmış olursunuz. Onun için kayışın bakın bol olduğunu anladıktan sonra bunu sıkın. Şimdi arka kasnağın içinde bir zımparayla, gene toz zımparayla bir kabasını alırsınız şöyle yüzeyini. Sonra silersiniz. Ondan sonra burayı açalım artık. Ve dikkat edin burada yüzeyde bant kalmasın. Debriyaj çanını da takalım yerine. Bir tane rulman burcu var. Ve 19 civatamız. Şimdi bunu sıkmadan önce kayışın boşta olduğundan emin olun. Kayışı sıkmayın. Bakın aynı yere geldik, hatta çok hafif 1 milim kadar geçmiş olduk. Arkada aynı şekilde çok hafif geçmiş olduk 1 milim kadar. Evet, işin en zor kısmı bitmiş oldu. Bundan sonraki süreç söktüğümüz her şeyi geri toplamak olacak. Şimdi varyatör kapağını takacağız. Varyatör kapağının içi çok kirli değildi. Onun için balata spreyle temizlemedim ben. Sadece ıslak mendille sildim. Bu yeterli zaten. Şimdi şurayı da atlamayalım. Burada bir rulman var bakın. Şu arka kasnağın oturduğu bir rulman var. Bu rulman bazen bozulup inanılmaz sesler çıkartıyor. Sanki motor dağılmış gibi hissediyorsunuz. Başka yerlerde arıyorsunuz ama sebebiyet genelde bu rulman oluyor. Böyle tuhaf sesler çıkartırsa ilk kontrol etmeniz gereken rulman bu rulman olacak. Bende şu an herhangi bir bozukluk ya da uğultu yok.
kapağımız da yerine oturdu. Şimdi tekrar 12 tane saplamamız vardı. Onları 12 Nm torkla yerine takmış olacağız. Şimdi 12 saplamayı da taktık. Sadece boşluklarını aldık. Hiç sıkma yok. Şimdi önce bunları 12 Nm'ye göre sıkmam gerekiyor. Elimde bir tork anahtarı var. Tork anahtarı yoksa eğer elinizde tatlı sıkı bir şekilde sıkabilirsiniz. Önce karşılıklı başlamanız daha doğru. Şu an ben hepsinin elle boşluğunu aldım karşılıklı olarak. Artık sıkıp tork değerine getirmiş olacağım. Şimdi varyatör filtresini takalım. Bunun 4 tane 4 numara alyanı var biliyorsunuz. Şimdi bu varyatör filtresini atmayın. Demin de bahsetmiştim. Bunu çıkaralım. Bakın benim eski söktüğüm, yıkadığım üstünde duruyor. Bunu da aynı şekilde söküp yıkayacağım. Bunun beyaz tarafı dışa bakıyor. Varyatör filtresi de takıldı. Bu eskisini atmayın. Poşete koyun. Bunu yıkayın. Öbür bakımda tekrar değiştirirsiniz. İşte hava filtresini takacağız. Hava filtresinin biliyorsunuz 3 tane 8'lik saplaması vardı. Şimdi şunu yukarıdan bu bantlardan kurtartalım. Önce arka çamurluktaki yerlerine oturtalım bunu. Burasıyla ilgili resim koyacağım size. Bir daha kamera açısını bozmak istemedim çünkü onun için. Evet, bu tahliye hortumunu da tekrar yerine koyalım. Burada biraz birikmiş gördüğünüz gibi. Onu artık öbür bakımda boşaltırım. Ve diferansiyel havalandırma borusunu da takmayı unutmayın arkadan. Onu da takalım. Son olarak da dekoratif kapağı takmak kaldı. Önce şu gizli civatayı bir iki diş tutturun. Sonra bu yerine oturtun. Ondan sonra vidalayalım. Ve klipslerini takalım. Evet, dekoratif kapağı da taktık ve bakımımız bitti. Bu bakım yaklaşık olarak 2,5-3 saat civarı sürdü. Biraz uğraştırıcı bir bakım. Çok da gözle büyütülecek kadar değil ama vaktiniz varsa işte bir iki tane spesyal ekipman lazım sadece bunun için. 46 lokmanız lazım ve bu varyatörlerin sökebileceğiniz 103 Nm torku sökebilecek bir tork anahtarına ihtiyacınız var. Onun dışında gayet severek yapabileceğiniz bir bakım. Evet, bu bölüm de burada bitsin. Ben de etrafı toparlayayım. Bayağı bir dağıttım çünkü. Herkese kazası belasız nice kilometreler. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.